Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Hasan Keren Alptekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen ben şeye gireyim. Sabahtan beri ağrınız şeyim var var sizin, böyle. evet. Öyle mi? Efendim benim boynum ağrıyor. Boyun fıdığı olabilir miyim? Olabilir. Bakalım hemen. Tamam bakalım. Programdan hemen sonra bakalım. Tabii. Ama her boyun ağrısı boyun fıtığı fıdığı mıdır? mıdır? Şimdi şöyle tabii boyun fıtıklarında özellikle kaslardaki tabii bu bazı seyirmeler olabiliyor. İşte uyuşma, karıncalanma gibi problemler olabiliyor. Yani bunlar bizi boyun fıtığı olabilir gibi bir şüphe uyandırıyor. Ama tabii ki muayenemizi de mesela işte başı öne eğip yukarıdan bastırıyoruz bu şekilde. Mesela bu muayenemizde önemli bir testtir. Bunu yaptığımız zaman kişinin ağrısı şiddetleniyorsa veya işte öksürmeyle, hapşırmayla ağrıda şiddetlenme oluyorsa bunlar birazcık bize boyun fıtığını çağrıştırıyor. Tabii ki bütün bu testleri yaptıktan sonra daha net bir şekilde tanısını koyabiliyoruz. Kas testlerini yapıyoruz. Hani parmak güçlerine bakıyoruz. Ondan sonra reflekslere bakıyoruz. Boyun fıdığında niye parmağa bakıyorsunuz? Niye bakıyoruz? Çünkü parmakları besleyen sinirlerde boyundan geçiyor. Gelin çekeyim Yani, sizin parmağınızı. Bir şey hissedecek misiniz şeyinizi? Öyle bir şey mi? Bunu çekeceğim. Evet. Oraya baskı mı Yani yapıyor? parmağın- Siz çıkartmayın. Biz kendi aramızda Peki. onu çözeriz. Siz bize tarif edin. Ben Şöyle, buradan çektiği zaman arkaya mı siz yazdın? çekin. Şöyle. Tamam çekiyorum. Şimdi çekin. Şimdi normalde 5/5 kas gücünde Evet. sizin hocamı yenememeniz lazım. Yani yenemediğiniz zaman 5/5 kas gücü var demek ama 5'te 5. Benim parmağım Ama- açılmazsa. ama hafif bir kas gücü kaybı varsa mesela Ha, bunu 4/5 açmaya ise. çalışıyorum öyle mi? Evet, Ha, evet. Tamam. Benim açmaya parmağımı çalışıyorsunuz. açacaksın. Ha tamam. Ben de seninkini açacağım. Evet. Evet. Açamıyorum. Evet. Açamadığınız zaman 5/5. O zaman boyun fıdığı yok. Tabii sadece bu kas değil, başka kas. Mesela şuna da Ne güzel bakıyoruz. tanı koymuştuk ya. Şu parmak kaslarına da bakıyoruz. Parmakları açıyoruz. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Bir de böyle. Evet. Eğer Şöyle. bu parmağı şu şekilde... Evet, ben mesela sizi yenemiyorum şu anda. Ha tamam. Normalde peki mesela şöyle bir şey mi? Testi yaptığınız zaman karşıdaki insan ağrıyla onu bırakmak durumunda mı kalıyor yoksa güç? Ha. Çok güzel soru. Ağrısından dolayı da gevşeyebilir, bırakabilir. O zaman ne yapacağız? Kişiyi ağrısından başka bir yere yönlendireceğiz. O an çok şiddetli ağrısı var diyelim. Onu psikolojik olarak o anda başka bir boyuta götüreceğiz ve tekrar testi tekrarlayacağız. Eğer hala hani kas gücü kaybı varsa tabii mesela EMG denilen bir test var. Çok ağrılıdır. Ben çok sevmem ama hani tek tek sinirlere elektrik uyarısı vererek bakabiliyoruz. Mesela o zaman işte gerçekten bu kas gücü kaybı buna mı bağlı? Yoksa işte ağrı mı bunu tetikliyor? Onu da bu şekilde tespit edebiliriz. Ama dediğiniz gibi ağrı da çoğu zaman bu kas güçsüzlüklerini tetikliyor. Yani onu çok iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Peki oluşma nedenleri ne boyun fıtığının? Boyun fıtığı aslında yani günlük yaşamımızda ne yazık ki özellikle bu telefonlar, işte bilgisayar, laptoplar yani şu öne doğru eğildiğimiz anda Yani zaten... hocamın dediği izleme alışkanlıklarımız değil mi? Bir şey Evet. takip ederken yaptığımız Evet. hatalar. Evet yani şimdi dik durduğu zaman boyunun kendi yükü var 5-6 kilo mesela. Yani kafamızı taşıyor aynen. O yükü taşıyor ama şöyle 5'er derece öne doğru eğilmeye başladığı anda bu artarak da Ağırlık 10 kat ve kiloya kat- varıyor. Tabii en son 60 derecelere geldiği zaman 25 kilo 25 taşıyorsunuz. kilo yük Evet. taşıyor oradaki kaslar. Evet. Yani siz düşünün yarım saat şöyle okudunuz. Fıtık olmasın ne yapsın garibim ya. Evet. Hele bir de hiç onu çalıştırmıyorsan, hiç şey yapmıyorsan, boyun egzersizi yapmıyorsan, evet, spor yapamıyorsun. yapmıyorsan hep bak telefona. Hep oku Evet. oku. Ondan Evet. sonra bum. Aynen öyle. Oradan artık zaten o bölgede yani bağ dokusu çok zayıf. Yani arka bölgesinde, boyunun arka bölgesinde bağ dokusu çok zayıf. O yüzden dediğiniz gibi sürekli baskıyla da oradan fıtıklaşma oluyor. Sonra da zaten ne yazık ki hastalarımız bize geliyorlar hani tedaviye. Sonra o sürekli bastırıyor. Boyun kası tutmuyor. Tutmayınca aradaki eklem yani kıkırdak ezilmeye başlıyor. Daha sonra siniri sıkıştırdığı an ki o sinir kollarımıza giden sinir. Aynen öyle. Elektrik kablosu gibi parmaklara, kollara Onları doğru sıkıştırıyor. gidiyor. Hem O güç yüzden kaybı testler. oluyor, hem elektrik çarpmaları gibi Elektrikten- şeyler evet, olur evet. falan. Ben bu konuyu çok iyi anladım.
Biliyorsunuz zaten konuya Zaten hakimsiniz. bildiğim konu canım. Mesela ama şöyle bir şey sorabilir miyim size? Mesela diyoruz ya demeyeyim. Sonuçta böyle bir okuma alışkanlığımız var. İşte ne bileyim sürekli bilgisayardayız ya da işte atıyorum telefondayız, öyleyiz böyleyiz falan. Boyun şöyle ister istemez. Bunu yapıyoruz maalesef. Şöyle yapamayacağımız için söyleyeyim en azından. Bunu boynu güçlendirecek antrenmanlar var mı yani önüne geçebileceğimiz şeyler var mı? Boyun fıtığını bir şekilde geciktirmek adına. Tabii ki günlük yapmamız gereken egzersizler var. Yani Hepimizin. Tabii hepimiz yapmalıyız. Yani hani bu bir yaşam felsefesi olmalı. Yani Nasıl bir şey mesela? Nasıl? Mesela güçlendirme dediğiniz gibi çok güzel egzersizler. Şöyle, Evet. güzel, tamam, Mesela okey. bunlar temel egzersizler. Yani şu şekilde boynumuzu yana doğru bastırdığımız zaman 4-5 saniye böyle bekliyoruz. Tabii orada nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde boynun mesela yan kaslarını güçlendirebiliyoruz. Ya da Böyle tabii. yan kaslar. Evet. Şu şekilde öne doğru Hep güç boyun uyguluyorum ön bir şekilde. fleksör kasları. Şu şekilde arkaya doğru arka kaslarımızı güçlendirebiliyoruz. Tabii bunları 4-5 saniye süreyle ve nefes alıp vererek yapmak lazım. Bir de germeler var. Eğer kaslarımız çok kısaldıysa o kısa kaslar da sonuçta ağrı yapar. Ağrı yapar. Yani boyundaki şu trapez kasları, işte arkadaki sırt kaslarımız, onlar çok kısaldıysa Onun için de mesela şu şekilde şöyle bir germe yapıp mesela 4-5 saniye bekleyip özellikle bu bölgedeki kasımızı, şimdi mesela ağrı hissediyorsanız Üf dediğim için söylüyorsunuz değil mi? evet. Yani muhtemelen orada bir tetik nokta vardır. Var. Mesela Ama- bu tarafta Evet bu taraf daha rahat. ama iyi geldi biliyor musun? İyi gelmiştir mutlaka Çünkü ama benim boynum ağrıyordu zaten. Evet sizin sabahtan beri ağrıyor. Sabahtan herhalde yastıktan düştü ya da başka bir şey bilmiyorum. Şöyle bir şey, şu an mesela yapınca farkına vardım. Böyle bir çıtır çıtır kıtır kıtır sesler de geliyor. Ama sebep boyun kireçlenmesi yapıyorsun. yok. O yani sizde boyun kireçlenmesi beklemeyiz. Hani sonuçta çok gençsiniz ama şöyle bir şey var. Tamam peki. Tetik nokta dediğimiz şey, yani Evet. kastaki tetik nokta. O ne oluyor biliyor musunuz? Orada böyle bir nodül gibi oluyor. Bir nohut tanesi gibi. Ondan sonra ve orayı kasıyor sürekli. Onun kasın içinde bir gerginlik yaratıyor. Evet. O gerginlik de işte şu anda sizde ağrıyı yapan. Ama ben hep yerini bulamıyorum çoğumuzda. mesela. Sanki bütün boyun yani bu açıkta kalan bütün kısmım ağrıyormuş gibi İşte geliyor orada bana. bir tane bir nokta var. Onu biz muayeneyle tespit ediyoruz. Tabii eminim. Ve o noktaya zaten hedef daha atışı yapıyoruz. arkaya Yani omurilik. lokal anestezik yapıyoruz, işte kuru iğne yapıyoruz, bazen botoks yapıyoruz. Yani hani elimizde Gevşetiyorsunuz kası. gevşetiyoruz, evet. Peki ben şey soracağım size. Boynumuz ağrıyor. Bekledik, ağrı kesici aldık, geçmedi. Fizik tedavi dediğiniz hareketleri yaptık. Tık yok, geçmedi. Fizik tedavi doktoruna gittik. Bize dedi ki Doktor Hasan'a gidin. Ve dediniz ki eyvah iş işten geçmiş, koruyamamışsınız. Size ben cerrahi yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yani tabii onu beyin cerrahı arkadaşlarımız yapıyorlar ama şöyle bir şey, hani bir kere çok nadir yolluyoruz. Yani her cerrahi. boyun fıtığı cerrahiye gidiyor mu? Kesinlikle. Yani döndürebildiklerinizi nasıl döndürüyorsunuz? Nasıl döndürüyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, 10 binde bir vaka aslında gider cerrahiye. Evet. Yani 9000 küsürlü yakalarım diyorsunuz. Evet. Nasıl yakalıyorsunuz? nasıl ne yakalıyoruz? yapıyorsunuz? Şimdi mesela kas güçsüzlüğü var diyelim. Hafif Var. başlamış. Var. Şimdi biz onu bir kere çok yakın takip ediyoruz. Yani sinirin üzerindeki baskıyı azaltarak sonuçta o tedavileri yapıyoruz. Sinirin üzerindeki baskı azaldıkça hasta onun geri geldiğini zaten hissediyor. Ve söylüyor bize, diyor ki yani ben diyor şu an zaten biz muayenede tespit ediyoruz. Kaslar güçlenmiş. Toparlamış, hani uyuşmalar, karıncalanmalar azalmış. Sonuçta bu tamamen dokunun iyileştiğini gösteriyor. Yani oradaki doku iyileştikçe, metabolizması hızlandıkça zaten o fıtık aslında küçülüyor. Yani doğal olarak da küçülüyor. Yani fıtık nasıl olduysa geriye de gider. Evet, aynen öyle. Yani bu sonuçta dediğiniz gibi bir süreçse bu süreci geri döndürmek de mümkün. Hani fizik tedavide de işte ultrason, lazer, elektriksel tedaviler, bunların kullanıyoruz genel olarak. Enjeksiyonlar
kullanılıyor. Bu tür şeyde ben Amerika'dayken şey görmüştüm. Karyopraktik denen bir şey var. Tamamen parmaklarla Evet. masaj gibi ama o fıtıklar yerine sokuluyor. Evet. Ya o fıtıklar tedavi ediliyor. Türkiye'de var mı? Var, Siz yapıyor musunuz var. Hasan Bey? Evet, biz de üniversitemizde de bunu başlattık Türkiye'de ilk Değil defa mi? ve evet, ilk kayropraktik uzmanı mezunlarımız da biz verdik. Çünkü Türkiye'de 9 kişilerdi. Bravo. Hepsi Amerika'dan Bravo. Amerika'dan Bravo. gelmişlerdi. Evet, hepsi Amerika'dan. Evet. Şu anda bizim Kaç kişiler? Şu anda 80 öğrencimiz o da var. bir şeydir. Ama Sayı- öyle bir şey ki Tabii biliyorum, evet. ameliyata girmekten kurtarıyor Aynen. seni ya. 2 parmak kesmeden seni tedavi ediyor. 2 Evet. parmak. Yani kayropraktik siz de yaşamışsınız hani Evet, Amerika'da. biliyorum. Gerçekten hani mucizevi tedavi denen bir şey var ya. Evet. Hani orada o yapılan manipülasyonda onlar işte adjustment deniyor. Evet, İşte biliyorum. düzenleme Evet. diyorlar. Hani çünkü çok ince bir şekilde oradaki mesela hafif bir kemiğin dışarı doğru çıkışını parmakla hissediliyor. Evet. Ve ona göre diyor ki ben buna şu kadar impulsta şöyle bir şey vereceğim. Ve o yapılıyor. İşte bunun özel masaları var. Drop table. Masalarına bayılıyorum. Değil mi? Neden o masaları Türkiye'ye getirmiyorlar ki? Gel, O kadar getirdik. güzel hoş masaları var. Getirdik. Getirdiniz mi? Getirdik hatta Bravo ya. bazı bir şeyde de yaptırdık. Bir Çok Türk kolay. ustalara, Türk ustalara Çok da kolay, çok yaptırdık. kolay ama Evet, Türkiye'de yoktu. Yani ben Evet. Türkiye'de hiç görmedim o Doğru. masayı. Hep Amerika'da gördüm. Evet ama orada ki orijinallerden getirttik. Türkiye'de de yaptırdık. Gerçekten o da çok büyük etkili. Çünkü yani tam hani hastayı orada konumlayıp müdahaleyi o şekilde yapıyorsunuz. O masanın da çok önemli bir etkisi var tabii. Nasıl bir masa biliyor musun? 2 tane yuvarlak boru düşün. Oraya yerleşmiş. Evet, Yüzün evet, evet. o 2 borunun arasına giriyor ve omurilik dümdüz oluyor. Evet. Bizdeki gibi ortası delik değil. Bizim masaj Tabii, salonlarında değil, falan evet. gibi şeydekiler gibi. Ortası delik ve çok kalitesiz. Evet. Öyle rulo yapmışlar. Orada süper güzel boyun masajı Evet. oluyor. Vallahi bravo. Ben bunları getirdiğinizi bilmiyordum. Ben ayrıca kendi adıma teşekkür ederim Hasan Hocam. Harikasınız Çok ya, sağ süpersiniz olun. valla. Çok sağ olun. Hakikaten harikasınız. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz Ben bu de yayını. teşekkür ederim. Ben hiç kapatmak istemem ama Evet. süremiz bitti. Ama siz bir yere gitmeyin. Çok teşekkürler, sağ olun.